Merhaba arkadaşlar. Bu kısa videomuzda HMI'larda veya PLC'lerde bir hafıza alanına bir veri girişinde veya bu verinin okunmasında kazanç parametresini nasıl ayarlayacağız veya aralarındaki ilişki nedir onu göreceğiz. Örneğimizde bir hafıza alanı var. Bu dahili bir hafıza şu anda. Burada gördüğünüz gibi bir değer var. 6 verisi var. Bir veri giriş alanımız var. Bir de veri gösterme alanımız var. Buradaki hafıza alanındaki veriyi 6 değerine 2 kazançla göstermek istediğimiz zaman 12 olarak bakın burada görüyoruz. Data alanında, veri giriş alanında ise bakın 0,5 katsayısı olduğu için aralarında, kazancı 0,5 olduğu için buranın yarısını görmüş oluyoruz. Aslında bir bakıma da 2 katı gibi düşünebilirsiniz. Şöyle ki buradan bir değer giriyoruz. Burada anlaşılması biraz zor olabiliyor bu kısmın. 2 girdik. Bakın hafıza alanına 4 olarak gitti. Kazancımız aslında 0,5 yazıyor. Fakat bu ikisi arasındaki ilişkiyi olarak düşünün, burayı değerlendirin. Yani buradaki değerin yarısı gibi görünebilir veya işte girdiğimiz değerin 2 katı gibi buraya yansıtılıyor. Dolayısıyla bir veri girişi yaparken kazancı işte 5 ile çarpmak istersek bu alana 0,2 girmeliyiz. Aynı şekilde buradaki değerin 5 katını göstermek istersek bir yerde buraya kazanç alanına bunun 5 girmeliyiz şeklinde düşünebilirsiniz. Peki bu kazançları İDE'de nereden giriyoruz? Şöyle bakalım. Şimdi bilgisayar tarafına geçelim. Öncelikle ham verimiz şurada, bakın okuma adresimizi buluyoruz. Data dediğimiz bir hafıza alanımız var. Adres etiketlerinden bakalım. Bir Word alanı. Buradaki değeri 2x, yani 2 ile çarparak göstermek istiyoruz burada. İlgili sayı göster nesnesini tıkladığımızda sağ tarafta özellikler bölümünde kazancın 2 olarak ayarlandığını görüyoruz. Yani buradaki değeri 2 ile çarparak buraya yansıtmış oluyor. Aynı şekilde şurada bir giriş nesnemiz var. Sayı gir nesnemiz. Bakın bunda kazancına, yani gain olarak adlandırılan kazanç kısmında 0,5 girmişiz. Dolayısıyla 2 ile çarp anlamına geliyor aslında. Belki 0,5 neden yarısını buraya aktarmaya düşünebilirsiniz. Buradaki değerin 0,5'ini burada gösterdiği için aslında 2 ile çarparak yansımış gibi de değerlendirebiliriz. Bir daha bakalım. Şuraya 5 değerini giriyorum. Bakın 2 ile çarptı. 10 olarak yansıdı. Buradaki değeri de 2 ile çarptı. 20 olarak yansımış oldu. Dolayısıyla en basit haliyle hafıza alanlarında kazanç parametresinin etkisi bu şekilde. Çalışmalarınızı yaparken sizlere faydalı olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.